Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün çok pratik dikdörtgen bir parçadan motifli bir yelek yapacağız. Şimdi dikdörtgen parçamızı öncelikle öreceğiz. Ondan sonra üzerine motifleri işleyeceğiz. Şimdi bu dikdörtgen parça nasıl örülür onu anlatacağım. Ama öncesinde kaç zincir çekerek başlamamız gerekir ve kaç santim öreceğiz onu anlatacağım size. Small ve medium bedenler için öncelikle 120 santimlik bir zincir çekiyoruz ve üzerine bu parçayı öreceğiz. Fakat tığ işi parçalarda çektiğiniz zincir üzerine ördükten sonra daralma yapar. Yani bu kadar büyük bir parçada 10-15 santimlik bir daralma olabilir. Bakın bunun enlemesine bitmiş hali 105 santim. Ama ben 120 santimlik bir zincirle başladım. Sonrasında model kendini topluyor. Çektiğiniz zincirle ördüğünüz örgünün uyumsuzluğu olabiliyor bazen. Ki ben genelde gevşek zincir çektiğim için bayağı bir topluyor. Dolayısıyla benim size tavsiyem 120 santimlik bir zincirle başlamanız small beden için. Medium için 128 santimlik bir zincir. Large beden için 138'lik bir zincir. X large için de 150 santimlik bir zincirle başlarsanız model düzgün bir şekilde yürür. Bir, iki, üç zincir ipi tığın üzerine aldım. Bu 3 zinciri ilk trabzan kabul ediyorum. Elimle tuttuğum noktaya ikinci trabzanı şöyle ikili trabzan şeklinde yapıyorum. 2. Hemen yan boşluğuna, yan zincir boşluğuna üçüncü trabzanı yaptım. Sonra araya 1-2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1-2 zincir boşluğu atlıyorum. Üçüncü zincir boşluğunun içine ilk trabzanımı yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Yan boşluğa ikinci trabzanı. İpi tığın üzerine alıyorum. Onun yanındaki boşluğa da üçüncü trabzanı yapıyorum. Bu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1-2 boşluk atlayıp üçüncü boşluğun içine ilk trabzanı. Sonrasında ikinci trabzanı. Sonrasında üçüncü trabzanı yapıyorum. Tekrar 2 zincir. 1-2 boşluk atlıyorum. 1-2 boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğun içine birinci trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzanı yapıyorum. Şimdi siz de benim gibi böyle dolu kutucukla bitirin. Boş kutucukla değil, dolu kutucukla. Burada kalan birkaç tane zincir olabilir. Sorun değil. Bunu makasla kestiğinizde hiçbir sökülme olmaz sonrasında. Dolu kutucukla bitti. Burası boş kutucuk, burası dolu kutucuk. Şimdi buradan yukarıya 1, 2, 3, 4 ve 5 zincirle çıkıyorum, dönüyorum. İlk boşluğun içine ipi tığın üzerine alıp metodu devam ettiriyorum. Yani 3 tane ikili trabzan boşluklara. 2 tane zincir, ipi tığın üzerine alıyorum. Hemen buradaki boşluğun içine de yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum ve buradaki boşluğun içine de yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakın sıra boş kutucukla bitecek. Bakın burada 2 zincirle atlıyorum ve burada en baş noktaya bir tane trabzan yaparak boş bir kutucukla sırayı bitirmiş oluyorum. Dolu değil, boş kutucuk. Burada ne yapacağız? 1, 2, 3 tane zincir çekeceğiz ve şu boşluğun içine, ilk boşluğun içine bu 3 zinciri ilk trabzan kabul ettik. İkinci trabzan ve üçüncü trabzan. Sonrasında 2 tane zincir ve ilk boşluğa karşımıza çıkan metodu sürdüreceğiz yine 3 tane trabzanla. Tabii ki bahsettiğim gibi sizin yaptığınız parça daha büyük bir parça olacak.
Şimdi bakın 3 tane trabzanı da yaptıktan sonra sıra sonuna geldim. Bu sıranın sonunu da göstereyim. Zaten bu metodun tekrarı şeklinde ilerleyecek. Son boşlukta böyle boş kutucuk olduğu için içini 3 tane trabzanla dolduruyoruz ama son trabzanı düzgün olması açısından şu zincirin içine, yani şu son noktanın içine geçirirseniz daha düzgün ilerler. Bu şekilde. Tıpkı buranın üzerinde olduğu gibi bu dolu kutucuğun üzerine de aynı metotla, yani 5 zincirle çıkıyoruz. Dönüyoruz ve bu sırada, ikinci sırada hangi metodu uyguladıysak şimdi bu 4. sırada aynı metodu uyguluyoruz. Boşlukların içini yine 3 tane trabzanla dolduruyoruz. 5 zincirle yukarı çıkmış oluyoruz. Tüm model şu 2 ve 3. sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek. İkinci sırada hangi metodu uyguladıysak 4. sırada onu uygulayacağız. 3. sırada hangi metodu uyguladıysak 5. sırada aynı metodu uygulayacağız. Modelin uzunluğu ne kadar oldu? Bittikten sonraki uzunluğu 65 santim oldu. Ama daha geniş, daha large bedenlerdeyseniz bu santim ölçüsünü 75 yapın. Large ve X large'da şu uzunluk 75 olsun ki daha iyi kavrasın vücudu. Evet, şimdi dikdörtgenimiz bitti. Ne yapacağız? Dikdörtgenimiz bittikten sonra şu iki tarafı birbiriyle uç uca birleştireceğiz burada. Buradaki iki tarafı da uç uca birleştireceğiz. Ve şuradan şurasını tığla birleştireceğiz. Kolumuzun geçebileceği kadar bir alan, boşluk bırakıyoruz. Buraya kadar tığla ya da iple, iğne iplikle birleştirebilirsiniz. Aynı şekilde burada da aynı metodu uyguluyorsunuz ve kollarımız geçecek şekilde. Sonrasında ben pembe bir trabzan geçeceğim etrafına. Şu koyu pembe ya da mor, tam rengini bilmiyorum. Şu renkten bir trabzan geçeceğim. Evet, bakın şimdi kare motiflerimi anlatayım. Kare motiflerin anlatımını 2 video önce de yapmıştım. Açıklamalar kısmına ve videonun sonuna kare motif nasıl yapılırın linkini bırakacağım. Şimdi kare motifleri ben 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Orta kalınlıkta bir iple. Bu motiflerin genişliği 12 santime yakın, yani 12 böyle 12 böyle. Ölerden 16 tane yaptım. Böyle ucuca ekledim. Sonra da hepsi bitince, ekleme kısmı bitince etraflarına bakın böyle şunun aynı renginden, yani krem rengi bir yarım trabzan geçtim. Yani 2 trabzan da geçebilirsiniz. Şu köşelere yine 2 tane trabzan, 3 zincir, 2 trabzan batıp sonrasında da aralara bir, trabzanların üzerine 3'er tane olmak üzere trabzan geçtim bu şekilde komple etrafından, bakın gördüğünüz gibi. Toplamda 205 santim oldu bu. 205 santim etrafı. Ama bu sizin yaptığınız ip ve tığa göre değişebilir. Benim size tavsiyem, şurayı ayarladıktan sonra ve daha şu beyaz krem rengi şeridi geçmedikten, illa bu şeridi geçmek zorunda değilsiniz fakat dikişte düzgün durması ve sırıtmaması için yaptım bunu. Şöyle etrafına bir dolanın. Dolandırın. Yani bu şekilde etrafında bir dolandırıp bir ölçüm alın. Yaptığınız kare motifler yeterli mi değil mi? Şunu baktınız hepsi yeterli. Biraz genişleme sağlayacağı için bu trabzanlar sık iğne de geçebilirsiniz. Böylece daha az genişleme olur. Ben yarım trabzan geçtim. Bakın şimdi benim size verdiğim bu motif ölçüsü small beden için. Yani 36-38'e de uygun. 38 beden için bir motif uzunluğu verdim. Medium beden için, large beden için, X large beden için daha fazla motif yapmanız gerekecek. O yüzden çevreyi iyi hesap edip ona göre motiflerinizi ayarlamanız gerekiyor. Bakın böyle etrafında bu şekilde bir çevirin. Şöyle çevirin ve bunu buraya dikeceksiniz. Şunu bunun ucuna dikeceksiniz. Diktikten sonra çevirirseniz daha mantıklı. Yeterli oluyor mu, olmuyor mu? Şimdi hiçbir zaman tam cuk diye oturan, santim santimine oturan bir şerit elde edemeyeceksiniz. O yüzden bazı yerlerde hafif büzerek, çünkü üzerinize giyeceğiniz için zaten
onun büzülmüş olması üzerinize çok kötü durmayacak. Şuralarda özellikle ense kısmında da hafif büzebilirsiniz bunu. Etrafına dikeceksiniz bu şekilde. Önce şurayı dikeceksiniz. Sonra da bunun etrafına dikip hırkanızı giyilebilir hale getireceksiniz. Şimdi bakın, tersinden alıyorum. Tersinden aldım. Köşeleri birleştiriyorum. Ve bu şekilde köşeleri birbirine aynı boşluklar karşı karşıya gelecek şekilde dikiyorum. Çevirdiniz. Sonrasında bakın, şunu en alta getirin. Buradan itibaren tüm şuraları kapsayacak şekilde, uçları uçlara denk getirecek şekilde, şöyle göstereyim. Uçlar uçlara denk gelecek şekilde karşılıklı bir dikiş yapmaya başlıyorsunuz. Buradan itibaren burada dikkat etmeniz gereken, bakın tersi bana bakıyor, düzü arka tarafa bakıyor. Böyle bu şekilde dikiyoruz. Benim motiflerim biraz fazla geldi bu çevreye. Bazı yerlerde biraz büzme yaptım. Bunda bir sakınca yok. Yeter ki küçük gelmesin şu motiflerin genişliği etrafta. Yani 2-3 santim fazla olabilir burada çevrelerken. Onu biraz büzebilirsiniz aralarda. Üzerinize giydiğinizde çok fark etmez. Özellikle ensede büzebilirsiniz. Şu kol kenarlarında büzebilirsiniz. Benim tavsiyem ensede büzmeniz birazcık ve şurada arkada, şuralarda hafif büzme yapabilirsiniz. Evet, dikişim tamamlandı. Bakın çok şık bir hırka oluştu. İsterseniz kol kenarlarına birer trabzan geçebilirsiniz bu şekilde. Kollar böyle hoşunuza gitmiyorsa. Mesela bunun içindeki bir renkten kollara bir trabzan geçebilirsiniz. Bence çok şık oldu. Çok da pratik. Hani biraz tığ işini biliyorsanız yapabileceğiniz bir model. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.